Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce geldi bahar ayları, gevşedi Fatih'in gönül yayları diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Son derece heyecanı yüksek bir bölümü geride bırakırken yeni bölüme dair merakımız da daha da arttı. Çünkü bölüm bitti ama aklımızdaki soru işaretleri bitmedi. İlk olarak Nursema ile videomuza başlayalım. Son bölümde İlhami ve Ulvi'nin bir usta çağırmaması nedeniyle çıkan yangında kabus dolu anlar yaşandı. Bu olay İlhami'nin Nursema'nın yanında durması gereken anda nasıl paniklediğini de gösterdi. İlhami'nin kendisini dışarı atarken Nursema'nın yangınların içerisinde kalması, o an şans eseri orada bulunan Asil'in korkusuzca içeri girmesiyle beraber yeni bölümde nelerin yaşanacağını daha da merak ettik. Ben yeni bölümde Asil'in Nursema'yı kurtaracağını, ancak bu süreçte kimseye bir şey demeyeceğini düşünüyorum. Asil burada kahramanlık gösterisi yapmayacak. Ben yaptım, ben kurtardım diye ortalığa çıkmayacak. Tam aksine sessiz kalacak. Bir yandan Nursema'yı merak edecek ama diğer yandan da ondan uzak kalmak zorunda kalacak. Çünkü Nursema'nın evli olması Asil'in duygularının önündeki en büyük engel olacak. İlhami ise kendisini suçlasa da artık iş işten geçmiş olacak. Çünkü insan böyle bir anda sevdiği kadını bırakıp kaçmaz. En azından bağırır, yardım ister. Canavliyle bile olsa Nursema'nın içeride kaldığını herkese duyurmaya çalışır. Ama İlhami'nin kaçarken bağırmaması bile onun Nursema için ne kadar yanlış bir karakter olduğunu artık net bir şekilde ortaya koydu. Umut ve Firaz derken şimdi de İlhami üzerinden benzer bir döngünün içine sokuluyor. Burada senaristlere de gerçekten bir sitemim var. Daha önce Umut da Firaz da hep iyi karakterler olarak tanıtıldı. İzleyiciye önce umut verildi. Sonra hikaye ilerlesin diye bu karakterler harcandı. Şimdi aynısını İlhami karakterinde görüyoruz. Peki bu döngü ne zamana kadar devam edecek? Yeni bölümde İlhami ve Nursema'nın evlerini kaybedeceğini ve çok geçmeden onların da Ünal ailesinin evine gideceğini düşünüyorum. Yangın sadece o evi değil, bu evliliğin son duvarlarını da yakıp geçecek. Ünal ailesinin evine dönmeleriyle beraber zaten kırılgan olan dengeler tamamen değişecektir. Burada özellikle Salkım'ın kuracağı dengesiz sözler İlhami'yi fazlasıyla etkileyecektir. Salkım durur mu? Elbette durmaz. Nursema'nın acısını anlamak yerine yine kendince laf sokacak. İlhami ise zaten kendisini yetersiz hissederken bu sözlerle daha da içine kapanacak. Ben bu ikilinin artık buradan ilişkilerini toparlayamayacağını ve çok geçmeden boşanacaklarını düşünüyorum. Çünkü Nursema bir kez daha kendisine bakıp ben neyin içinde kaldım diye sorgulamaya başlayacak. İlhami'nin yangın anındaki tavrı Nursema'nın gözünde kolay kolay unutulacak bir şey değil. Nursema için bu yangın gerçek bir dönüm noktası olacak. Öte yandan Nursema yeni bölümde kendisini Asil'in kurtardığını öğrenmesinin ardından ona söylediği kötü sözler için büyük bir pişmanlık yaşayacak. Bu yüzden Asil'den özür dilemek isteyecek. Nursema ile Asil aşkının hiç beklemediğimiz bir anda başlayacağını ve ikilinin romantik anlarını göreceğimizi düşünüyorum. Burada mesele sadece Asil'in Nursema'yı kurtarması değil. Asıl mesele Asil'in bunu sessizce yapması. Nursema'nın hayatına bir kez daha en zor anında dokunması ve bunu bir çıkar meselesine çevirmemesi olacak. Nursema belki de ilk kez kendisini gerçekten düşünen, yanında olurken bunu göze sokmayan birinin varlığını hissedecek. Bu da ikilinin arasında yavaş ama güçlü bir bağ kurulmasına sebep olacaktır. Şimdi gelelim Başak ve Fatih'e. Son bölümde Başak ve Fatih gerçekten kabus dolu zamanlar geçirdiler. Abdullah ve ev halkının Başak'ın Cemo'nun annesi olduğunu öğrenmesi ve devamında bu ikilinin üstlerine gitmeleri Başak ve Fatih'e ne yapacağını şaşırttı. Zaten Başak için bu gerçek başlı başına ağır bir yükken evin içindeki yargılayıcı bakışlar işleri daha da zorlaştırdı. Fatih de bir yandan Başak'a sahip çıkmakla ailesinin baskısı arasında sıkıştı. Yeni bölümde Fatih tepkilerden dolayı zor zamanlardan geçecek ve bu ilişkinin biteceğini söyleyecek. Fatih'in yüzünü değiştirdiler. Fatih'in sesini değiştirdiler ama karakterini asla. Çünkü Fatih ne zaman sıkışsa ve sorumluluk alması gerekse bir şekilde savrulmayı başarıyor. Yeni bölümde en azından fragmandan gördüğümüz kadarıyla Fatih'in Başak'ı aldattığını görüyoruz.
Sahnenin tamamını görmeden kesin konuşmak istemiyorum. Ama fragmanın verdiği izlenim hiç iç açıcı değil. Fatih karakterini canlandıran oyuncunun değişmesiyle beraber karakter daha olgun bir hale gelmiş gibiydi. Fakat görünen o ki Fatih yine eski Fatih'e geri dönüyor. Umarız burada Fatih gerçekten büyük bir hata yapmaz ve Başak'a olan aşkına sahip çıkar. Çünkü Başak şu anda en çok yanında durulmaya ihtiyaç duyduğu dönemde, herkesin onu yargıladığı, herkesin geçmişi üzerinden üzerine geldiği bir dönemde Fatih'in yapması gereken şey kaçmak değil, Başak'ın elini tutmak olmalı. Eğer Fatih burada da yanlış bir adım atarsa Başak'ın ona olan güveni tamamen sarsılabilir. Başak zaten kolay kolay ezilecek biri değil ama sevdiği kişi tarafından yalnız bırakılırsa bunun yarısı daha derin olur. Başak ise yeni bölümde de hem Salkım'la hem de Elif'le uğraşmaya devam edecek. Başak, Elif'e ve Salkım'a ağzının payını verecek. Çünkü Başak'ın artık susacak bir hali kalmadı. Evde herkes kendisini haklı sanıyor ama kimse dönüp kendi yaptıklarına bakmıyor. Ayrıca Başak son zamanlarda sıkça Salkım'a evlatlarından dem vuruyor. Bunun boşuna olmadığını ve Elif'in Salkım'ın başına daha çok bela getireceğini düşünüyorum. Salkım başkalarının hayatına karışırken, başkalarının evlatları üzerinden laf söylerken, kendi evlatlarının açacağı sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kalacak gibi duruyor. Salkım başkalarını eleştirmenin bedelini evladıyla ödeyecek gibi duruyor. Başak'ın sürekli Salkım'a evlatları üzerinden yüklenmesi de bana göre ileride patlayacak bir olayın işareti. Elif öyle bir krizin içine düşecek ki Salkım bu kez kendi evinin içini toparlamak zorunda kalacak. Ayrıca Abdullah'ın da kendisini sütten çıkmış ak kaşık görüp Başak'ı eleştirmesi, yargılaması gerçekten çok komik. Abdullah geçmişte yaptıklarını unutmuş gibi davranıyor. Son olarak Kıvılcım ve Ömer'e değinip videomuzun sonuna gelelim. Son bölümde Kıvılcım ve Ömer'in sosyal sorumluluk sahneleri çok kıymetliydi. Bu sahnelerin mesajı gerçekten önemliydi. Ancak bu ikiliyi bu sahneler dışında neredeyse göremedik. Bölümdeki sürelerinin düşmesi reytinglere de yansıdı. Elbette tek etki bu değildir. Diğer rekabet eden dizilerin yayınlanması da büyük bir etki yaratmıştır. Ama yine de izleyicilerin bu denli sevdiği bir çiftin sahnelerinin bu kadar az olması normal bir durum değil. Kıvılcım ve Ömer ekrana geldiğinde sahnenin enerjisi değişiyor. Ben artık yeni bölümle beraber Kıvılcım'la Ömer'in başkalarının dertleri yerine biraz da kendi ilişkilerine odaklanacağını düşünüyorum. Çünkü bu ikili sürekli birilerinin krizini çözmekten ve etraflarındaki sorunların içinde boğulmaktan kendi aşklarını yaşayamaz hale geldi. Yeni bölümde ikilinin yalnız kaldığı bir anda aralarında romantik yakınlaşmalar göreceğimizi düşünüyorum. Belki küçük bir konuşma ya da uzun zamandır beklediğimiz sıcak bir sahne ile yeniden izleyicinin kalbine dokunacaklardır. Kıvılcım'la Ömer gerçekten çok iyi bir ikili ve ekran uyumları çok yüksek. Bu ikilinin birlikte daha fazla sahnesini izlemek ve aralarındaki aşkın kaldığı yerden devam etmesini istiyoruz. Çünkü izleyici artık sürekli engel ve ayrılık görmek istemiyor. Kıvılcım ve Ömer'in de biraz nefes almaya, biraz mutlu olmaya, biraz da kendi hikayelerini yaşamaya hakları var. Sonraki sezon ne olur bilinmez. Ancak sezonun kalan bölümlerinde Kıvılcım'la Ömer'in arasındaki birlikteliğin devam edeceğini ve bu ikilinin tekrar bir ayrılık yaşamayacaklarını düşünüyorum.